Günümüzde birçok kişi zengin olmayı hayal ediyor. Fakat Osmanlı zamanında İstanbul'un da yaşasaydınız, en büyük duanız bu hayalin gerçekleşmemesi olurdu. Çünkü Osmanlı'da servet bazen hayatınızdan daha ağır bir bedel demekti. Bugün sizi Osmanlı İmparatorluğu'nun o görkemli ama bir o kadar da tekinsiz sokaklarına götürüyorum. Hayal edin, imparatorluğun en nüfuzlu paşasınız. Saraylarınız var, binlerce hizmetkarınız var, vekilleriniz altınla dolu. Ama bir sabah kapınız çalınıyor ve üzerinde padişahın tuğrası olan bir ferman uzatılıyor. O fermanla sadece hayatınız değil, nesiller boyu biriktirdiğiniz tüm servetiniz bir saniye içinde devletin oluyor. İşte bu, tarihin en sert ekonomik silahlarından biri olan müsaade sistemidir. Bugün Osmanlı'da zengin olsaydınız başınıza ne gelirdi? Sorusunun peşine düşüyoruz ve devletin servet avına nasıl çıktığını inceliyoruz. Osmanlı Devleti'nde zenginlik, günümüzdeki gibi dokunulmaz bir hak değildi. Sistemin temelinde yer alan kul sistemi, devlet adamlarının mülkiyet anlayışını kökten değiştiriyordu. Padişahın hizmetinde yükselen bir vezir veya beylerbeyi, teknik olarak padişahın kulu sayılırdı. Bu durum, onların kazandığı her kuruşun aslında padişaha ait olduğu anlamına geliyordu. Devlet adamı yaşadığı sürece bu serveti yönetebilir, harcayabilir ve lüks içinde yaşayabilirdi. Ancak öldüğü ya da görevden alındığı an devlet, benim verdiğimi geri alıyorum diyerek kasaya el koyardı. Arapça kökenli bir kelime olan müsaade, ısrarla istemek ve çekip almak demektir. Hukuki olarak ise, suçlu görülen ya da devlet hizmetinde bulunan birinin mal varlığının hazineye yani Beytülmal'e aktarılmasıdır. Bu uygulama sadece bir ekonomik hamle değil, aynı zamanda siyasi bir disiplin aracıydı. Müsaade sisteminin sistemli bir şekilde hayata geçişi İstanbul'un fethiyle doğrudan bağlantılıdır. Fatih Sultan Mehmet henüz genç bir padişahken karşısında devasa bir güç bulmuştu. Çandarlı ailesi. Çandarlı Halil Paşa o kadar zengin ve nüfuzluydu ki devlet içinde bir devlet gibi hareket edebiliyordu. Fatih, merkezi otoritesini kurmak için bir karar vermeliydi. Ya bu güçlü ailelere boyun eğecek ya da onları tasfiye edecekti. İstanbul'un fethinden hemen sonra Çandarlı Halil Paşa idam edildi ve muazzam serveti hazineye devredildi. Bu olay Osmanlı tarihinde bir kırılma noktasıdır. O günden sonra aristokrat ailelerin yerini padişaha göbekten bağlı, ailesi ve kökeni olmayan devşirme bürokratlar aldı. Amaç şuydu: devletin karşısında hiçbir alternatif güç veya zengin hanedan oluşmasın. Eğer zenginleşecekseniz bu sadece padişahın izniyle ve onun belirlediği sınırlarda olabilirdi. Peki, devlet bir paşanın servetine el koymaya karar verdiğinde süreç nasıl işliyordu? Bu tam bir dedektiflik hikayesi gibidir. Bir devlet adamı azledildiğinde veya idam edildiğinde hemen arkasından mubassırlar yani görevli memurlar gönderilirdi. Bu memurların tek bir amacı vardı: gizli hazineleri bulmak. Paşalar başlarına geleceği bildikleri için servetlerini genellikle nakit altın veya mücevher olarak saklarlar, bunları duvarların içine örer ya da su kuyularının dibine gizlerlerdi. Bazen bu servetler güvenilir emanetçilere teslim edilirdi. Ancak devletin istihbarat ağı o kadar genişti ki işkence veya yoğun sorgulamalar sonucunda bu gizli kasalar birer birer patlatılırdı. Hedef gruplar genellikle vezirler ve paşalardı. Çünkü en büyük lokmalar onlardı. Bunun yanı sıra vergi toplama yetkisi olup haksız kazanç sağlayan mültezimler ve nadiren de olsa devletin paraya sıkıştığı dönemlerde baskı altına alınan zengin tüccarlar da bu servet avından nasibini alırdı. Müsaade denince akla gelen en ikonik isimlerden biri Pargalı İbrahim Paşa'dır. Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukluk arkadaşı ve sağ kolu olan İbrahim Paşa, makamının zirvesindeyken sarayından taşan bir ihtişama sahipti. Batılı elçiler onun zenginliğini anlatırken kelimeler bulmakta zorlanırlardı. Ancak 1536'nın o karanlık Ramazan gecesinde boğdurulduğunda ertesi sabah memurlar sarayına girdi. İbrahim Paşa'nın sahip olduğu sanat eserleri, mücevherler, atlar ve topraklar o kadar devasaydı ki bunların hazineye devredilmesi Osmanlı bütçesinde o yıl devasa bir fazlalığa neden olmuştu. Bu sistemin en acımasız tarafıydı. En yakın arkadaşınız olsanız bile sistem mülkiyeti bireyselleştirmenize asla izin vermiyordu. Osmanlı'nın bu kadar sert bir sistem uygulamasının arkasında
Sadece para hırsı yoktu. Derin bir devlet felsefesi yatıyordu. İlk sebep siyasi istikrardı. Eğer bir devlet adamı çok zenginleşirse, kendi ordusunu kurabilir veya taht üzerinde hak iddia edebilirdi. Müsaadere, potansiyel rakipleri ekonomik olarak buduyordu. İkinci sebep ekonomik krizlerdi. Savaş dönemlerinde ordunun maaşlarını ödeyemeyen hazine için zengin bir vezirin mirası adeta can suyu oluyordu. Son olarak da yolsuzlukla mücadele ediliyordu. Devlet adamlarına verilen mesaj şuydu: eğer halktan haksız yere para toplarsan, sonunda o parayı zaten senden alırım. Bu bir nevi otokontrol mekanizmasıydı. Bugün Avrupa'da yüzyıllardır mülklerini koruyan şatolu aileler varken, Türkiye'de neden 500 yıllık bir şirket veya aile mirası yok? İşte cevabı müsaade sistemidir. Avrupa'da mülkiyet kutsaldı ve babadan oğula geçerdi. Bu durum burjuvazi dediğimiz zengin sınıfın oluşmasını ve ardından sanayi devriminin tetiklenmesini sağladı. Ancak Osmanlı'da sermaye birikimi devlete aitti. Bir aile zenginleşmeye başladığı an budama operasyonu geliyordu. Bu durum toplumda vakıf sisteminin aşırı gelişmesine neden oldu. İnsanlar mallarına el konulmasın diye servetlerini vakıflara bağışlıyorlardı. Çünkü İslam hukuku gereği vakıf malına teoride el konulamazdı. Böylece hem hayır hasenat yapılıyor hem de aile üyeleri vakfın mütevellisi yapılarak servet dolaylı yoldan korunmaya çalışılıyordu. Müsaade sistemi imparatorluğun yükseliş dönemlerinde işe yarasa da duraklama ve gerileme dönemlerinde yozlaştı. Bazen sadece paraya ihtiyaç olduğu için suçsuz insanlar bile hedef alınmaya başlandı. Bu durum halkta ve bürokraside devlete karşı güveni sarstı. Hiç kimse yarından emin olamadığı için kimse uzun vadeli yatırım yapmıyor, herkes parasını yastık altında saklıyordu. 1839 yılına gelindiğinde 2. Mahmut ve ardından Abdülmecit modernleşmenin yolunun mülkiyet güvencesinden geçtiğini anladılar. Tanzimat Fermanı ile müsaade sistemi resmen kaldırıldı. Padişah, bundan sonra her kulun malı, mülkü ve canı devletin güvencesi altındadır, varislerine bırakabilir diyerek Osmanlı vatandaşlarına mülkiyet hakkını tanıdı. Bu, modern Türkiye ekonomisinin de ilk yapı taşıydı. Eğer Osmanlı'da yaşamış zengin bir paşa olsaydınız, her gece yatağa girerken şu iki şeyi düşünürdünüz: padişahım çok yaşa ve acaba yarın sabah memurlar kapıma gelir mi? Müsaade sistemi, devleti her zaman en güçlü kılan ama bireyin sermaye oluşturmasını engelleyen çift taraflı bir kılıçtı. Osmanlı, bu sistemle asırlarca iç isyanlardan ve aristokratik parçalanmalardan korundu. Ancak aynı sistem, sanayileşen dünya ile rekabet edecek zengin bir girişimci sınıfın doğmasını da geciktirdi. Peki sizce devletin birey serveti üzerindeki bu mutlak gücü o dönem için gerekli miydi? Yoksa Osmanlı'nın gerilemesindeki en büyük ekonomik engel bu güvensizlik ortamı mıydı? Yorumlarda bu dev denklemi birlikte tartışalım. Mamba Tarih ekibi olarak gerçekleri tarihin süzgecinden geçirerek anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki kritik analizimizde görüşmek üzere.